Bazı hediyeler sessizdir ama çok şey anlatır. Birine emek vermek, sen benim için kıymetlisin demenin en sessiz halidir. Bu sevgililer gününde sevdiğinize el emeği bir hediye yapmak ister misiniz? Bu tarifi hiç bilmeyenler için, yeni başlayanlar için, eline ilk kez sığ tutanlar için adım adım anlattım. Hadi gelin kalpten bir hediyeye birlikte başlayalım. Ve anahtarlarımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle kullandığımız malzemeler böyle iki tane rengimiz var. Başka renkler de yapabilirsiniz. Kalp elinizdeki hangi renkler varsa. Zemin için beyaz kullandım. İki rengimiz var. Bunun dışında kullandığım tığ bu tarz bir tığ ile örebilirsiniz. 2,5 numara tığ ile rahatça örebilirsiniz. Ben tulip tığ kullanıyorum. 6 numara 1,4 milim. Bunun biraz örmesi zor olabilir. O yüzden şunu öneririm size. Malzeme listemiz bu kadar. Göz falan kullanmadım zaten. Böyle bir aparat kullandım. Bunun yerine zincir de kullanabilirsiniz. Zincir çekebiliriz en sonuna. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Gördüğünüz gibi aşırı tatlı ve kolay modelimizi hemen yapmaya başlayalım. Ama öncesinde malzeme listesini veriyorum. Bunun için böyle iki tane temelde renklerim var. Bunları elinizdeki herhangi bir renkle amigurumi ipiyle örebilirsiniz. Satıcınıza sorun ya da tuhafiyeleri bir sürü çok farklı amigurumi ipleri var. Benim bu ördüğüm ipi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Onun dışında böyle ayakları içinde siyah bir ip kullandım. Bu merserize ip olarak geçiyor. Biraz daha ince bir ip ama elinizde herhangi bir siyah iplik varsa onunla da olur. Sadece bacak kol sayısını çekerken biz 35 zincir çekiyoruz. 35 değil de ipiniz kalınsa 30 zincir çekersiniz. Bacaklar çok büyük olmasın. Onun dışında kullandığım tığ, bunları bu ip için, amigurumiler için 2,5 numara tığ ile rahatça örebilirsiniz. Benim kullandığım tığ 6 numara 1,4 milim. Ben tulip tığ kullanıyorum, el alışkanlığı, ama bunu da çok da önermiyorum. Çünkü bununla zorlanabilirsiniz. İçine boncuk elyaf kullanıyorum. Dikmek için şöyle bir iğnem var. Malzeme listemiz bu kadar. İsterseniz baş kısmına böyle bir aparat takabilirsiniz. Ya da şu şekilde zinciri de nasıl yapabileceğinizi hepsini tüm detaylarıyla gösteriyorum. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle sihirli halkamızı yapalım. İpim böyleyken, buradayken çeviriyorum. Şöyle tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi içine sık iğne yapacağız. Sık iğne, tığımı halkanın içine batırıp arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Bunun ismi sık iğne. Tığımı halkanın içine batırıp arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Şu an iki tane sık iğne yaptık. 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra buradaki ipliğimizi çekelim. Ortadaki kısım sıkılaşıyor. Elimle şöyle ovalleştiriyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Yani bunu bunun içinden geçiyorum. Birinci sıramızın sonu 6 tane sık iğne. Şimdi burası bizim sıramızın bittiği yer. Buraya böyle küçük parça iplik alıyorum. Herhangi bir tane iplik taktım. Sıramızın bittiği yeri işaretlemek için. Şimdi ikinci sırada hepsinden artırma yapacağız. Artırma, bir sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne yapmak demek. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneye birinci sık iğnemi yapıyorum. Aynı deliğe bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2. Birinci artırmamı yaptım. 2 tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Birinciyi yaptım. Aynı deliğe tekrar batıyorum. İkinciyi yaptım. Yani ikinci artırmamı yaptım. Hemen yanına üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Ve son altıncı artırmamı yaptım. Sıra sonuna geldim. Bir tane çıkartalım. Etrafımızın sayısı 12 tane sık iğne. Sayarken şuradaki başak gibi olanları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi sıramızın bittiği yere yine işaretleyicimizi takalım. Üçüncü sırada bir ör, bir artır yapacağız. 12 taneydi. 6 artırma yapacağız. 18 tane olacak. Şimdi bir tane örüyorum. Hemen yanındaki yere birinci artırmamı yapıyorum.
Bir tane örüyorum. Buna tek ördüm. Bir sonraki yere ikinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Üçüncü sıranın sonu, etrafının sayısı 18 tane sık iğne. İşaretleyicimi bir üst sıradan geçiriyorum. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Dördüncü sıradan yedinci sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan dönerek sık iğne yapacağız. Hiçbir şey yapmıyoruz. Her sıramızın önüne gelene. Şimdi şu alt kısmın bu kısmını oluşturduk. Artık şu düz kısmını öreceğiz. Bunun için 7. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan sadece dönerek öreceğiz. Şimdi 7. sıranın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Etrafımızın sayısı değişmedi. Her sık iğnenin üzerine gelen sık iğneye aynı sık iğneyi yaptım. Etrafının sayısı şu anda 18 tane sık iğne. Şimdi işaretleyicimi buradaki sıraya takayalım. Sıramızın bittiği yer burası. Hizasına geldim. Önemli değil. Bir ön bir arka olması önemli değil. Her sırada yukarıda taşıyabilirsiniz. Ben taşımadım. Hiç önemli değil. Şimdi 7. sıramızı bitirdik. 8. sıraya geçiyoruz. 3, 6, 7, 8. sıraya geçiyoruz. 8. sırada bir ör, bir eksilt yapacağız. Etrafın sayısı 18 taneydi. 12 tane kalacak. Eksiltme 2 sık iğneyi tek sık iğne yapmak demek. Eksiltirken bu gizli eksiltme yapacağız. Bu başak gibi görünenlerin benden taraflarını alıyorum. Bakın birini aldım. Hemen yanından ikincisini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Sonra bir tane normal örüyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Ne yapıyorduk? Birini alıyorum. Sonra diğerini alıyorum. İkisini birlikte çekiyoruz. İkinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. İkisini birlikte çektim. Üçüncü eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yaptım. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geldim. 8. sıranın sonu, etrafının sayısı 12 tane sık iğne. İşaretleyicimi bir üst sıradan geçiriyorum. 9. sırada şimdi artık bedenimiz oluştu. Şimdi artık kafa için açmaya geçeceğiz. Bunun için bu sırada artırma yapacağız. Şu an etrafının sayısı 12 taneydi. 9. sırada 6 artırma yapacağız. 18 tane olacak. Artırmayı yaparken sadece bu sıraya mahsus kafanın daha iyi açılması için FLO yapacağız. Yani bu başak gibi olanların benden taraflarını alarak öreceğim. Yani bütün bu sıranın sonuna kadar sadece normalde ilmeğimizi alırken böyle alıyorduk. Böyle değil. Sadece bu kanatlarını alarak öreceğiz. Bu sıraya mahsus. Şimdi bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. Bunu alıyorum. Bakın sadece benden tarafını alıyorum. Bir tane örüyorum. Hemen yanındakine yine bu tarafını alıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Yani 2 sık iğne yapıyorum hepsine. Bir tane örüyorum. Bakın sıra sonuna kadar sadece bu kanatlarını alıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi bir üst sıradan geçiriyorum. Etrafın sayısı şu anda 18 tane sık iğne. 10. sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 24 tane sık iğne olacak. Burada artık ilmeklerimizi normal şekilde alacağız. Şimdi 2 tane örüyorum. Hemen yanından birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum.
2 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 4. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne. İşaretleyeceğim bir üst kısımdan geçiriyorum. Şimdi 11. sıraya geçiyoruz. 11. sırada 6 artırma yapacağız. 3 ör 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 3 tane örüyorum. 1 2 3. Birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 4. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. Ve 3 tane örüyorum. 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 30 tane sık iğne. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Şimdi artık kafa için istediğim genişliğe geldim. Artık yüzün şu kısmını yapacağız. Bunun için 12. sıradan 16. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan 30 tane olarak örelim. Hiçbir şey yapmıyoruz. Önümüze gelen sık iğnenin üzerine sadece sık iğne yapıyoruz. 16. sıranın sonuna kadar. Ve 16. sıranın sonuna geldim. İşaretleyicimi biraz çekelim. Bir üst kısma takıyorum. Artık kafa için istediğim genişliğe geldim. Şimdi artık daraltma yapacağız. Bunun için bu sırada 6 eksiltme yapacağız. 30 taneydi, 24 tane kalacak. Kafamızı kapatalım. 3 ör 1 eksilt, 3 ör 1 eksilt yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Yine aynı şekilde gizli eksiltme. Benden taraflarını alıyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. 3 tane örüyorum. 1 2 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne kaldı. 17. sıranın sonu. 18. sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 24 taneydi. 6 eksiltme 18 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 2 ör 1 eksilt yapacağız bu sırada. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafın sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. 18. sıranın sonunda işaretleyicimi bir üst kısma taktım. Şimdi içine güzelce elyaf dolduralım. Önce iç kısmına, en alt kısmına yapıyorum. Şu
Aradaki yaptığımız kısma çok bastırmayın. Orası genişlemesin. Nihayetinde ip olduğu için oradaki verdiğimiz boyun hattı bozulmasın. Bakın şimdi de güzelce kafaya dolduralım. Azıcık daha şu alt kısmına vermek istiyorum. Şöyle güzel bir yumuşaklıkta olsun. Ne böyle aşırı elyaf doldurup da ilmeklerin arasından elyaflar gözükecek kadar olsun, ne de bol olsun. Böyle güzelce ve şimdi 19. sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir ör bir eksilti yapacağız. 18 taneyi de 6 eksiltme 12 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Etrafın sayısı 12 tane sık iğne kalıyor. 19. sıranın sonu. 20. sıraya geçiyoruz. Bu sırada hepsinden eksiltme yapıyoruz. Hemen birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi şöyle yapıyorum. Altıncı eksiltmemi yaparken üçünü birden alıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane birden aldım. Son eksiltmede 1, 2 tane de alıyorum. Sonuncu eksiltmemi yapıyorum. 2 sık zincir çekiyorum ve keselim. Tığımı buradan bakın birkaç sıra öteden batırdım ve en orta kısımdan çıktım. Bunu buradan geçiriyorum. Sonra şurayı şöyle güzelce çekelim. Bakın ortası kapandı. Buradaki yere batıp bakın şuraya bunu güzelce sabitleyelim. Şöyle zincir çekerek sabitledim. Tekrardan başka bir yerden batıp bunu içinden geçirelim. Ve bedenimiz hazır. Daha sonra bu ipliği çekiyorum. Şimdi kalbimizi örelim. Şimdi bu elindeki küçük kalbi yapacağız. Bunun için sihirli halkamızı yapalım. İpimi böyle çeviriyorum. Yine aynı şekilde tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve 6. artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. 3. sırayı da 12 tane artırma eksiltme yapmadan örelim. 1, 2. İsterseniz örerken şu ipi de içine alabilirsiniz. Ben örerken şöyle yapıyorum. Hani onu kaybetmek için. 3, 4, 5,
6, düzleştirmeyin sakın şöyle, çünkü özellikle şu şey oluyor, böyle bükülmesi gerekiyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Üçüncü sıramızın sonuna geldik. Etrafın sayısı 12 tane sık iğne. Yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapalım. Şimdi 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekinin içine 6 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle bakın, o altta kalsın. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Birinci sıramızın sonu 6 tane sık iğne. Şimdi şunlardan bir tanesini yaptık kalbin, diğerinin üst kısmını yapıyoruz. İkinci sırada aynı şekilde hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneye birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum ve altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Üçüncü sırayı da 12 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane yaptım. Yandaki sık iğneye batıp yine aynı şekilde iplik kaydırma yapalım. Şimdi burada hemen buradaki sık iğnemizin üzerine birleştirdiğime değil, şuradakine batıyorum. Fark etmez, aslında aynı şey. Buna da batabilirim. Hiçbir şey değişmiyor. Buraya batalım. Bakın, oradaki yere, zincir çıkmadan önceki üstündeki yere batıyorum. Şöyle, pardon, iplik kaydırmayla önce bir battıktan sonra çekelim. İplik kaydırmayla birleştirdim. Böyleyken şöyle çeviriyoruz. Çünkü örgümüzün dış yüzeyi, düz yüzü bu taraf. Diğer taraf iç yüzüydü. Bana dış yüzey bakıyor. Şimdi artırma eksiltme yapmadan etrafın sayısı 12 burası, 12 burası, 24 tane olması gerekiyor. Hemen yapmaya başlayalım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Daha sonra diğer tarafa geçiyorum. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zannediyorum şununla 12 tane olacak. Bir tane etrafını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane. Etrafımızın sayısı 24 tane sık iğne. Sizinki burada 24 değil de 23 ise bir tane daha batın buraya. Hiç belli olmaz. Ara kısmı bir tane daha batın. 24 tane sık iğne. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıramızın sonu, etrafının sayısı 24 tane sık iğne. İşaretleyicimi bu kısma takalım. 5. sıramızda
Şimdi artık küçük bir kalp yapacağız. Bu sırada eksiltme yapacağız. 5. sıramızda 2 ör 1 eksilt yapacağız. Toplam 6 eksiltme yapacağız. 24 tane de 18 tane kalacak. Hemen birinci eksiltmemi yapalım. Eksiltmemizi yine gizli eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafın sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. İşaretleyicimi üst kısımdan geçiriyorum. Şimdi 6. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 18 tane olarak örelim. 1 2 3 sıra sonuna kadar hiçbir şey yapmadan 6. sırayı 18 tane olarak örüyoruz. Ve sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Şimdi 7. sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir ör, bir eksilt yapacağız. 18 taneydi. 6 eksiltme, 12 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 7. sıranın sonu etrafın sayısı 12 tane sık iğne kalıyor. Şimdi artık içine böyle güzelce elyaf koyalım. Şöyle yeterli diye düşünüyorum. Ve 12 tane sık iğnemiz kalmıştı. 8. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak örelim. Sıra sonuna kadar hiçbir şey yapmadan örüyoruz. Burada elyaflarımızı örmüyoruz. Ve sıra sonuna geldim. Bir sonraki sırada hepsinden eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Ve altıncı eksiltmemi yaparken üçünü birden alıyorum. 1 2 3 3 ilmek birden aldım. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Sonra 2 taneyi birden alıyorum. 1 2 ilmek kaydırmayla geçirip 2 tane zincir çekiyorum. Kalbimiz hazır. Bunu çıkartalım. Yine aynı şekilde bir yerden batıp en orta kısımdan çıkıyorum.
ilmeğimi oradan geçiriyorum. Şunu şöyle güzelce çekelim. Daha sonra bunu buraya sabitleyelim. Sonra fazla ipi de içinden geçiriyorum. Ve hazır. Kalbimiz de hazır bebeğimizin. Ve bebeğimizin ellerini yapalım. Ellerini ve ayaklarını birlikte yapacağız. Bunun için şöyle ipimi alıyorum. Çevirdim. Ve ilmek oluşturuyorum. 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Bir tane ikili trabzan yapacağız. Tığımı doluyorum. İlk çektiğim, birinci çektiğim zincire batıp bakın böyle tekrar tığımı doluyorum. İkisini bir çekiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. İkisini de bir çekiyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. Başladığım o battığım deliğe batıp iplik kaydırma yapıyorum. Şimdi ben minik bir elini ayağını oluşturdum. Daha sonra 35 tane zincir çekeceğiz. Ama çekmeyi ben şu ipinde yok etmek için bir çektim. Mesela ikinciyi şöyle yapıyorum. Arkasından çekiyorum. 2. Üçüncü yönünden çekiyorum. 3. Dördüncüyü şu arkasından çekiyorum. Şuradaki ipi yok etmek için 4, 5, 6, 7. Bakın onu da kamufle etmek için bir tane arkasından çekiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 tane zincir çektik. Şu ipimi biraz uzun bırakarak burayı kesiyorum. Bunu çıkartıyorum. Sonra bunu taktım. Aynı şekilde bunu da yapalım. Aradaki mesafeyi söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya batmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. bu. Buradan batıyorum ve buradan çıkıyorum. Daha sonra şu iplik tarafından batırdım. Bunu buradan geçiriyorum. Böyle. Şimdi elini yapalım. Son çektiğim zincirdeki şuradaki halkayı tekrardan alıp isterseniz çıkartabilirsiniz. Diğer elini yapacağız. Elini yapıp da aslında geçmesi biraz zor olurdu bence şu elini yapsak. O yüzden böyle yaptım. Şuradaki son çektiğim ilmeği açmakla uğraşmayabiliriz. Bakın şöyle bir tane kanadını en son çektim, hatta çıktı. Battım. Yine tığımı doluyorum. Birinci, ikinci, üç. Batıyorum. İkili trabzan yapacağım. İkisini bir, ikisini bir. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Başladığım yere batıp, pardon, bu dibindeki yere batıp iplik kaydırma yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra burayı çıkartalım. Bu fazla ipliğimiz de kalsın. Bununla bebeğimizi dikeceğiz. Kollarını dikeceğiz. Yüzünü yapacağız. Hemen bu ipliği şöyle takıyorum. Biriyle yüzünü işaretleyelim. Diğeriyle de bebeğin kollarını dikelim. Daha doğrusu yapamayabiliriz. Bir dakika, buradan yüzüne geçemem. Şöyle yapalım. Bunu buradan geçirdim. Şöyle dip kısmından. Şimdi
Şöyle bundaki gibi sarılmış olsun. Ben bir tane şöyle yana çekmiş yaptığım için bir tanesini bayağı şeye getirdim. Bunu da öyle yapalım. Bir tanesi tam bu tarafına gelsin. Bunu buraya dikelim güzelce. Ve bir tane daha tutturalım. Şu elini de getirelim. Buradan battım. Bu elinden çıkıyorum. Koluna da bir tane dikiş atacağım. Böyle şunun kolu kayıyor. Şunu şöyleyken bir tane sabitlemek istiyorum hiç kımıldamaması için. Şöyle. Bunu direkt buraya aslında sabitleyebiliriz. Bunu aslında kopartabiliriz burada. Şöyle yapalım. Şimdi şuradan bir tane batırıyorum. Kolun oradan çıkıp şimdi yüz için şöyle kolunu yana çektikten sonra bakın yüz için şu ilk açtığımız yer ya da şuradan sayarsak 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sıraya 100 yapmışız. Bunu da öyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şu sıra. Şuradan sayarsak bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurasına hedefim aslında aynı ipliği koparmadan yapmak. Böyle batıyorum. Hemen yanından iki yere geçiyorum. Tekrar batıyorum. Ve tepeden çıktım. Şöyle biraz çekelim hem sıkılaşsın. Bunun kımıldamasını istemezseniz eğer şuraya küçük bir ince iplikle dikebilirsiniz. Şu ipliğimi de batıracağım. Bir tane ben bununla da dikeceğim. Daha sıkılaştırmak için. Ve buradan bebeğin gövdesinden şuradan kolundan çıkıyorum. Şu açıkçası ben koluna bir tane batıp tekrardan buradan sokacağım. Kolundaki şeye batıyorum. Zincire battım. Tekrar aynı yerden batıp ve onu da orta kısmından çıkıyorum. Tepe kısmından. Böyle taş gibi oldu. Amacım böyle çok kımıldamadan bir bebek yapmakta. Ve oldu. Şimdi bu iki ucunu birbirine bağlayalım. 1, 2,
Hatta 3 tane bağlayalım. Daha sonra buradaki yeri keselim. Sonra buradan batıp çok hafif içine çekeceğim. Ama buradaki saçları hala görünsün istiyorum. Şöyle güzel. Ve tadam. Bebeğimiz kolay bir şekilde, olabildiğince pratik bir şekilde tarif çıkarmaya çalıştım. Bence tam da öyle oldu. Herhangi bir yerde artık vermeden şöyle yüzünü biraz daha yana da yapabilirsiniz isterseniz. Gördüğünüz gibi aşırı tatlı oldu. İsterseniz böyle bir aparat varsa bunu takabilirsiniz ya da hemen beyaz ipliğimizi alalım. Çeviriyorum. İlmek oluşturdum. Tepe kısmına gelip ben böyle batırıyorum. Sonra 30 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane çektim. Burası güzel bence. Tekrardan başladığım yere batıp iplik kaydırma yaptım. 2 tane zincir çektim. Keselim. Sonra bunu buradan arka kısmından batırıyorum. Çekiyorum. Tekrardan hemen bunun bir yanındaki yerden batıp şunu alıyorum. Çekelim şöyle güzelce. Daha sonra bu ikisini birbirine sıkıca bağlayalım. Sıkıca derken normal bağlayalım, yok sıkmayalım. Orada bir eziklik olmasın. Daha sonra tığım batırıp fazla ipini şöyle içine verelim. Asla dipten kesmeyelim. Ve tadam! Oyuncağımız hazır. Çok tatlı oldu. Ve tarifimizin sonuna geldik. Instagram ve Samsung Dünyası, bana oradan ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.